Bir hastalık ortaya çıkar. Bulaşıcıdır. Milyonlar ölür. Ancak bir yaratık olarak yeniden doğarlar. Hikaye hep aynı. Peki size Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Bakanlığı'na bağlı CDC'nin resmi sitesinde bir zamanlar zombi hazırlığı kılavuzu olduğunu biliyor muydunuz? İşler işte burada tuhaflaşmaya başlıyor. Uzun uzun popüler zombi felaketi konulu filmlerden ya da dizilerden bahsetmeyeceğiz. Bilim kurgunun, korkunun ve gerilimin harmanlandığı bu yapımlarda çıkış noktası hep aynı olmakta. Bazıları olabildiğince başarılı şekilde öykü aktarsalar da kötü yapımlar yüzünden zombi meselesi çoğu yerde alay konusu olmuş durumunda. Ben Berkay Atlas. Yeni bir hikaye başlıyor. Ne olursa olsun o diziler ve filmler sayesinde zombi olayına hemen hemen herkes hakim. En azından bu işin ucunda insanların canavarlaşıp hayvansal güdüleriyle hareket ettikleri gerçeğini biliyoruz. Aynı zamanda çürüyorlar, morarıyorlar, çoğu zaman da düşünmeden motofonksiyonlarla hareket ediyorlar. Kafalarından vurulmadıkça ölmüyorlar ve acı hissetmiyorlar. Zombi felaketi hikayesinin suyu çıksa da Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Bakanlığı'na bağlı CDC olayı bayağı ciddiye alıyor. Tüm bu birikimler konuyu gerçekten de saçma sapan görünen bir noktaya taşıyor. Ancak oldukça ciddi bir konuyla karşı karşıyayız. Bunları anlatırken Türkçe açılımıyla Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezi Kurumu'na kaynaklarımızı yaslıyoruz. Şimdi herkesin kafasındaki koca bir soru işareti. Koskoca kurum zombi felaketiyle ne işi olur? 2011 yılında düzenlenen bir zombi hazırlığı kampanyası kapsamında internet üzerinden insanlara felaketten nasıl korunacaklarına dair yayınlar yapıldı. Okullarda öğrencilere aynı konularda ders verildi. Sitede hala bir felaket esnasında nasıl kurtulabileceğiniz dair açıklamalar yer alıyor. Örgütün olası bir felakete karşı hazırlıklı olduğu söyleniyor. Doğada hazır halde bekleyen, insan nüfusunun yarısında bulunan bir beyin paraziti olan ve kurbanlarının beynini avlayan, insani yetileri saf dışı bırakan, tek hücreli kötücül bir parazit. Günümüzde insanlara bulaşabilen, uzun süre boyunca varlığını belli etmeden yaşayan bir canlı. Kuşlarda, farelerde ve sığırlarda da görülmesiyle bilinmekte, ancak sadece kedilerin bağırsaklarında üreyebiliyorlar. Etkilerini gösterdiğinde akut bir hastalık olan toksoplazmaya neden olmaktalar. Peki ya bununla bir zombi felaketinin arasında ne gibi bir bağlantı var? Dünyadaki insanların yarısından fazlası düzenli olarak toksoplazma ile enfekte oluyor. Belki de onlardan biri de siz olabilirsiniz. Bu kişilerin akli dengelerini kaybetmeye daha eğilimli olduğunda tespit edilen diğer bir detay. Hatta halihazırda aynı hastalığa yakalanan fareler tam anlamıyla zombileşmekte. Aniden bu canlıların mutasyon geçirip insanların üzerinde daha etkili olduğunu düşünün. Hatta bu mutasyonun bir laboratuvar ortamında yapay olarak meydana getirilip bir biyolojik silah olarak kullanıldığını varsayın. Bir diğer varsayımsal zombi felaketi ise tıbbi operasyonlarda kullanılan nörotoksinler. Doğada bulunan bazı zehirler bedensel işlevlerimizin sonunu getirebilir. Söz konusu zehirlenmelerin evinize kadar gelip size bulaşma ihtimali düşük olsa da Japonya'da bulunan fugu balığının zehri bunu yapabilir. Dahası da var. Datora sanatoriumunda halk arasında boru çiçeği olarak bilinen bitki tarafından üretilen kimyasal bileşikler. İnsanlar bu kimyasallarla zehirlendiklerinde beyinlerinin hatırlatmalarla ilgili olan kısmı saf dışı kalıyor, transa geçiyorlar. Geriye sadece ancak yemek yiyen, uyuyan ve sürekli inleyen, titreyen vasıfsız bir canlı kalıyor. Peki bunlar zombi felaketine nasıl neden olabilmekte? Aslında bir felaket değil. 1960'lı yıllarda Haiti'de yaşayan yerel rahipler, insanların uzun süreler boyunca şeker tarlalarında çalışmaları için bir tür kimyasalları uygun dozlarda kullanmaktaydılar. Her şeye rağmen transa geçen insanların saldırgan olmadıklarını belirtmek gerek. Yani eğer bir gün bu toksinlerin bulaşıcı etkiyle ilerlediği felaketler görürseniz o insanlardan kaçmanıza gerek kalmayacak. Yine de her yerde inleyen ve titreyen insanlar görmek ürkütücü olsa gerek. Bunların dışında doğada halihazırda bulunan başka bir hastalık daha var. Deli dana. Adından da anlaşılacağı üzere bu hastalık büyükbaş hayvanlara bulaşıyor, onların beynine ve omuriliklerini etkiliyor. Saldırgan birer canlı haline getiriyor. Bu hastalığa sahip hayvanların etleri insanlar tarafından tüketilirse işte o zaman işin rengi değişiyor. Deli dana hastalığının insanlardaki versiyonuna Creutzfeldt-Jakob adı veriliyor. Size bir yerden tanıdık gelecek bazı belirtiler ise şöyle. Yürüyüşte aksaklık, halüsinasyon, kas seyirmesi, nöbetler, bunama. Çalışmalar gösteriyor ki bu hastalığın yaygın bir popülasyonu etkilemesi imkansız olan şeylere ihtiyacı yok.
Üstelik kan ve tükürük ile bulaşabileceği için son derece delirmiş insanların sizi ısırarak virüsü bulaştırmaları da mümkün. Yani bazı filmler öyle düşündüğümüz kadar uydurmada değil. Bir diğer ihtimal ise kök hücre araştırmalarıyla ortaya çıkan nörogenler. Kök hücreler ölen hücreleri yeniden canlandırmak için kullanılan tıp bilim tarihinde belki de en iddialı tedavi yöntemlerini sunmaktalar. Organların yeniden üretilmeleri, hastalıklar sonucu yok olan dokuların yeniden hayata döndürülmeleri gibi çok sayıda avantajı var. Peki ya kök hücre ile beyin üretmek mümkün mü? Bizi diğer canlılardan ayıran beyin bölümüne korteksler diyoruz. Yaşamak için kortekse ihtiyacınız yok. Sadece beyin sapınıza kalsa bile nefes almaya devam edebilmektesiniz. Sadece yiyen bir canlıya dönüşüyor, insani faaliyetlerden yoksun yaşıyorsunuz. Beyninin hasta olan kişi sadece beyin sapıyla hayatta tutulabiliyor. Kanser gibi hastalıklar, zarar gören yerler kök hücreleriyle tedavi ediliyor. Bu süre zarfında kişi tam anlamıyla zombi olarak yaşamakta. Gelelim yeni nesil teknolojilerin en haşır neşir olduğu senaryoya. Teknobiyolojik nanorobotlar. Mikroskobik robotları hiç duydunuz mu? Yeni nesil teknoloji ile tuz tanesi kadar bilgisayarlar üretilebiliyor. Atom kalınlığında malzemeler geliştiriyoruz. Kendi kendini kopyalayabilen mikroskobik robotları göreceğimiz o zamanlar ise çok yakında görünüyor. Peki ya bu durum nasıl zombi felaketine neden olabilir ki? Günümüzde küçük bir silikon çipi virüslerle kaynaştırılarak nanocyborg olarak bilinen formlarda üretilebiliyor. Bu robotik virüsler içerisine girdikleri canlıları öldürdükten sonra bir gün daha yaşayabiliyorlar. Normal şartlarda o virüslerin ölmesi gerekmekte. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde beynimize kadar girebilen hasarlı bölgeleri tedavi etme amaçlı robotlar üretilecek. Bu robotlar sinir uçlarının kopan iletişimlerini tekrar sağlayabilecekler. Eğer uygun şartlar sağlanabilirse bu robotların motor fonksiyonlarınızı yeniden aktif etmek için önünde hiçbir engel bulunmamakta. En azından yürüyen, çürüyen bir beden olarak siz olmadan bir ay kadar yaşayabiliyorsunuz. Robotların sürekli çalışmak için yeni bir konak bedene geçmeleri de senaryoyu korkunç bir noktaya taşıyor. Konak bedenlerin beyinlerindeki korteksler devre dışı kalabilir. Sadece beyin sapıyla anlamsızca yaşayan insan sürüleriyle karşılaşabiliriz. Şu an için bilimsel olarak mümkün görünen tüm zombi salgınları ancak bu şekilde olabilmektedir. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.